Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün benim kanalım için belki ilk tekrar örneklerinden bir tanesini yapacağız. Çünkü her geçen gün benim hem çekimlerim hem de anlatımlarım bir tık daha iyi olduğunu düşündüğüm için bu modeli hem çok seviyorum, asla modası geçmiyor, hem de çok kolay ve zarif duruyor. O yüzden yeniden sizlerle birlikte uyarlamak istedim. Elinizde olan her kalınlıkta bir yünle çalışmasını yapabilirsiniz. Benim bebek yünüm ve 3 numara misina şişim var. Örneğimin bir tane deseni için toplam 12 tane ilmek atıyoruz. 12'nin katlarına ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna artı bir tane ilmek ekliyoruz. Örneği tamamlamak için daha sonra da kenar ilmeklerimizi atıyoruz. En az 2 desen çalışması yapacağım. O yüzden 27 tane ilmek atıyorum şişime. Uygulamak istediğiniz her tür lastikle başlayabilirsiniz ya da dilerseniz lastiksiz de bu modelin uygulamasına başlayabilirsiniz arkadaşlar. İlmeklerimizi attıktan sonra birinci kurulum sıramızı ön yüzden yapmaya başlıyoruz. Örneğimizin bir adet deseni 12 tane ilmekten oluşuyordu. Tamamlamak için de artı bir tane ilmek ekliyorduk. Bu modeldeki artı bir ilmeğimiz bizim kenar ilmeğimizden sonra öreceğimiz ilk ilmek arkadaşlar. Artı birimizi burada kullanıyoruz. O yüzden onu ördükten sonra unutuyorum ve 12 ilmekle ilk desenimi kuruyorum. 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. Bunlar benim haroşo ilmeklerim olacak. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 tane düz ilmek örüyorum. Devam ediyorum. Yine 1, 2, 3 ve 4 adet ters örüyorum. Bunlar da benim haroşa ilmeklerim olacak. Şimdi bir tane desenimizi anlatalım. Kenar ilmeğimizden sonra artı bir ilmeğimi ördüm. Daha sonra 3 ters, 5 düz, 8 ilmek ve 4 ters ördüm. Toplam 12 ilmekle bir desenim bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu tekrarı yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Yani her 12 ilmeğe bu açılımı yapacaksınız. Şimdi burada 5 düzden sonra 4 tane ters ilmeğimiz vardı. İkinci desene hemen yanına kuruyoruz. İkinci desen de 3 adet ters ile başlıyor. Burada toplam 7 tane ters ilmeğimiz olmuş oluyor. Bunlar haroşa ilmeği olacak. Yine 5 adet düzümü örüyorum ikinci desen için. Ve kalan 4 adet ilmeğim. Burası devam etseydi yine 7 tane ters ilmek olacaktı. Fakat sonu 4 tersle bittiği için başlangıcı da artı bir ilmeğimizi koyup burasını da 4 terse bu şekilde çıkartmış oluyoruz ve eşitlemiş oluyoruz arkadaşlar. Tersine ikinci sıramıza döndüğümüzde burada bir işlem yapmayacağız ve tüm ilmekleri baştan sona ters örgü olarak örüp sıramızı tamamlayacağız. Toplam 8 sıradan oluşan bir model ve her 8 sıranın tersine gelen 4 sıramızda aynı tekniği uygulayacağız. Hiçbir işlem yapmadan tüm ilmekleri baştan sona ters örgü örerek ilerleyeceğiz. O yüzden buradan sonra sadece modelin ön yüz kurulumuyla devam edeceğim arkadaşlar. İkinci sıramı da bu şekilde bitirdim. Geldik 3. sıra ön yüze. Artık ilmeklerimiz, düz ve ters ilmeklerimiz çok net belli oluyor. Kenar ilmeğimizden sonra 4 adet haroşa ilmeğimiz var. Bunların ikisini birlikte alıp ters olarak kesiyorum ve kalan 2 tanesini ters olarak örüyorum. Burada 3 adet ilmeğim kaldı. Şimdi 5 tane düz ilmeğimizin 2 tanesini örüyorum. Dolayarak bir ilmek arttırıyorum. Ortadaki ilmeği bir düz örüyorum.
ve tekrar arttırıp ikinci kez kalan 2 düzümü örüyorum. 2 desen arası 7 tane ters ilmeğimiz yani haroşa ilmeğimiz vardı. Burada üçlü kesim yapacağız. Bağlantılı olsun diye modelimiz. 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üçüncü, dördüncü ve beşinci ilmeğimi üçünü birlikte alıyorum. Ve üçlü kesimimi yapıyorum. Ters olarak kesiyoruz. Kalan 2 tane ilmeğim var. Onları da ters olarak örüp ikinci örneğe geçiyorum. Bir düz ördüm. İkinci düzümü ördüm. Dolayarak bir ilmek arttırıp ortadaki üçüncü düzümü ördüm. Tekrar artırıyorum. Burada da dördüncü ve beşinci düzüm. Kalan son 4 ters ilmeğimizin 2 tanesini örüyoruz. Kenar ilmeğinden önceki son 2 tanesini de birlikte alıp ters olarak kesiyoruz ve 3. sıramızı bu şekilde kuruyoruz. 4. sıra tersi baştan sona ters olarak çalışıp ön yüze 5. sıramıza geliyoruz. Kenar ilmeğimden sonra sıradaki 2 tane ilmeği yine ters alıp birlikte kesiyorum. Kalan bir tersimi örüyorum. Ajurlu bölüme geldiğimizde 2 tane düz örüp artırmamı hep aynı noktalara yapacağım. 2 düzden sonra dolayarak ilmeğimi arttırıyorum. Ortaya oluşan 3 adet düzümü örüyorum. Tekrar dolayıp ikinci artırmamı yapıp 2 düzümü örüyorum. 2 desen arasındaki haroşalara geldiğimizde yine bakın üçlü kesim yaptığım ilmeğin sağından ve solundan birer ilmek alıp yine üçlü kesim yapacağım. Bir adet ters ördüm. Sıradaki ikinci, üçüncü ve dördüncü ilmeği bu şekilde aldım. Birlikte kestim. Kalan bir tersimi ördüm. Ve tekrar ajurlu bölüme geldim. 2 ilmek düz. Dolayarak arttırdım. 3 ilmek düz. Dolayarak ilmeğimi arttırdım. Tekrar 2 ilmek düz. Ve en sona geldiğimizde yine bir adet ters ilmek örüp kenar ilmeğimden önceki 2 ilmeği birlikte ters alıp kesiyorum. Ve en son kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Tersindeki ilmekleri baştan sona ters örüp 7. sıra ön yüze geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra kalan son 2 ilmeğimiz var ters olarak. İkisini birlikte alıp kesiyorum. Ve ajurlu bölüme geldim. 2 ilmek düz örüyorum. Dolayarak ilmeğimi artırıyorum. Hep aynı noktaya artırılacak 2 düzden sonra. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm ortaya. Tekrar arttırıp buraya da 2 tane düz örüyoruz. 2 desen arasındaki ters ilmeklerim son 3 tane kaldı. Üçünü birlikte ters alıp kesiyorum. Ve yine ajurlu bölüme geçtik. 2 ilmek düz ördüm. Dolayarak ilmeğimi arttırdım. 5 adet düz örüyorum. Tekrar dolayıp ilmeğimi artırıyorum. 2 ilmek düz ve son 2 ters ilmeğimi alıp birlikte kesiyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. Böylelikle ön yüzdeki 7. sıramla örneğimin son sırasını yapmış oluyorum. Tersini baştan sona ters olarak çalıştıktan sonra modelimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Buradan itibaren yeniden birinci kurulum sırasına geri dönüş yaparak örneği yeniden kuruyoruz. Dilerseniz yine birinci kurulum sıramızı yapalım. Kenar ilmeğimizden sonra artı bir ilmeğimizde başlangıçta 4 adet ters ilmek
Yani haroşa ilmeklerimizi örüyoruz. Daha sonra ortaya 5 tane düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yeniden 4 ilmek ters. 1, 2, 3 ve 4. İlk desen bitince ikinci desene başlıyorum. Yine 3 ilmek ters. Burası 7 adet ters oluyor. 2 desen arası. 5 ilmek düz. Ve en sonda yine 4 ilmek ters. Devam etseydi 7 ters olacaktı. 7 ters, 5 düz, 7 ters, 5 düz şeklinde. Başlangıç ve sonlar 4'er adet ters olarak bitiriliyor ve bu şekilde ilk kurulumu yapıp devamında yine ajurlu bölümümüzü oluşturuyoruz. Bu da modelimizin ikinci ve üçüncü sıraları. Bakın normalde ilk ajur bölümü şöyle kısa çıkıyor lastikten sonra. Ama bir sonrakiler daha büyük olarak çıkıyor ve ortaya bu örneğimiz uygulanıyor. Çok basit, modası asla geçmeyen, çocuk örgülerinde, büyük örgülerde inanılmaz güzel duran bir model. Özellikle pelerin yeleklerde şu an mevsimlik olarak kullanabileceğimiz pelerin yeleklerde modeli uygulayabilirsiniz. Orta desende şahane duruyor. Bizim de severek yaptığımız örneklerden bir tanesiydi. Ben lastik üzerine özellikle kurutmak istedim. Çünkü lastiksiz modeli çok fazla çalıştık. Harika duruyor. Lastik üzerine de gayet şık duruyor arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Abone olup kanalımıza yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.